Kendisinden beslenen bir örgüt değil PKK. İşte uzantısı olan YPG aynı ideoloji, aynı sözde örgüt liderine bağlı, aynı siyasi programa kendince sözde bağlı. Irak'takinin Suriye versiyonu. Evet. Bir, herkesin hepimizin aklıyla alay edercesine o ayrı o ayrı diyorlar bir Amerikalılar. İkincisi de onları açıkça desteklemeye, açıkça büyütmeye devam ediyorlar bir taraftan da. Dolayısıyla PKK yani kendi başına kendisinden ibaret. Bir Avrupa ayağı da var tabii bu işin. Yani özellikle finans anlamında. Asıl karar alıcıların Avrupa'da olduğunu biz çözüm sürecinde gördük mesela. Şey dememiş miydi bu PKK'nın önde gelenlerinden bir tanesi, hangisiydi o? Avrupa'dan bize silah bırakmayın dediler. Çözüm sürecinden vazgeçin dediler. Evet. Duran Kalkan'dı Duran galiba. Kalkan'dı. Onlardan bir tanesi. Açıkça söyledi yani bize Avrupa'dan böyle dedilerdi. Demek ki Avrupa'nın bir patronajı bir taraftan söz konusu. Çünkü para, finans oradan geliyor. Para zaten paranın izini takip ettiğiniz zaman bir örgütün, bu tür yapıların patronajının nerede, kimlerin elinde olduğunu da anlarsınız, fark edersiniz. Şimdi önce Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 3'ü ağır, 8 kahraman askerimize yaralanmıştır. Evet. Bu 3'ü ağır, 8 yaralı asker ifadesinin altına çizelim. Yani bu rakamların netleştiğine işaret ediyor. Dolayısıyla hani sosyal medyada işte 20 asker şehit oldu, bir sürü dezenformasyon dönüyor. Bir takım sözde zafere de giden, bana da gelen askeri terminolojiyle güya bölgeden merkeze iletilmiş intiba verilen bir takım dezenformasyon şeyleri de var. Bilgileri de söz konusu. Ama dediğim gibi yani bu bir defa Milli Savunma Bakanlığı'nın bu açıklaması, bu göze baktığımızda aslında buradaki zayiatın da rakamlarının net olduğunu bize gösteriyor. Yani 5 şehit, 3'ü ağır, 8 yaralı denmesi. Tabii ki bu veriyi dikkate almak gerekiyor. Bir de yani bunu geçenlerde yıl sonunda bir araya gelmiştik. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de söylemişti. Böyle bir şey saklama imkanı da yok zaten. Yani saklama niyeti yok da imkanı da yok. Yani günümüzün şartlarında böyle bir şey mümkün mü? Yani bu kadar çok kanalların açık olduğu bir anne, dünyada. bir baba evladından bir gün haber alamasa sen Tabii. Bunu nasıl saklayacaksın? Yani ya şehit oldu ve o aileye saklanıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bunlar çok eskiden beri zaten PKK'nın bu kendi şeyine moral vermek için bir sürü uydurdukları yalanlar. Dolayısıyla bu yani resmi makamlardan, daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı'ndan, öncesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen bu açıklamalar, bu açıklamalarda geçen rakamlar her zaman net olmuştur. Gecikmeli oldu. Bazen işte yani o daha önceki bazı saldırılarda gördük. Mesela kötü hava şartları nedeniyle bölgeye erişimde zorluklar çekildi. Saatler üzerinden geçtikten sonra oradaki durum tespiti yapılabildi. Gecikmeler oldu bu tür şeylerden dolayı ama bir bilgi saklama durumu hiçbir zaman söz konusu olmadı. Bu konuda yani kimsenin hakkında bir şüphe olmasın. Bunu bilerek konuşuyoruz. Yani böyle bir şey olması da zaten mümkün değil. Çok basit yani bir şehit ailesi olacak ve o şehit ailesini devlet duyurmamış olacak. Böyle bir şey mümkün mü? Evet. Şimdi işin bu kısmı başka bir şey. Bu yani bu sosyal medyada özellikle dönen tezviratlara karşı. Ama tabii yani acı bir bilanço. Burada yani 5 askerimizin şehit olması, 3'e ağır 8 askerimizin yaralanması, bu 12 askerimizin 2 gün arka arkaya 2 hafta önceydi değil mi? Evet. 6 Cuma günüydü. Evet, diğeri de Cumartesi günü arka arkaya. O gün de hatırlarsan yine Cuma'nın üzerinde diye bir takım tezviratlar yine yapılmıştı. Biz yine yayındaydık yine 2 hafta önce. O da Hakkok bölgesindeki yapılan bir terör saldırısıydı. Oradaki bilgi şuydu. Yani kötü hava şartları ve sis nedeniyle bir sızma girişimi daha kolay olmuş terör örgütü açısından. Ve o bir geçici üs bölgesi olarak nitelendirilmişti.
Şimdi bir üsler var. Bir de bu üsleri korumak üzere belli dönemlerde işte gelen istihbarata göre vesaire, bilgiye göre daha uç bölgelere yine askerin orada görev yapan birliklerin daha küçük gruplar halinde bir istihbarat geldiği takdirde, bir tehlike ortaya çıktığı takdirde gidip onu tespit etmek amacıyla varsa bir şey bilgi vermek ya da müdahale etmek. Yani geçici üs dediğimiz daha ön cephede ve hareket halinde, yani gidip gelen birlikleri kastediliyor. Burada üs bölgesi ifadesi var. Dolayısıyla yerleşik bir üs bölgesine bir sızma ve taciz ateşi durumu söz konusu. Şimdi burada tabii yani pek çok soru işareti, pek çok soru gündeme gelebilir. Yani bu terör saldırıları geçmişten bugüne PKK'nın yaptığı saldırılarda da başka saldırılarda da içinden geçtiğimiz zamanla ilişkili bir takım mesajlar olabiliyor. Mesela zamanlaması da önemli. Kasım'da geçen sene, bir önceki sene Kasım 2022 Kasım ayında İstanbul'da bir İstiklal Caddesi'nde bir terör saldırısı olmuştu. Onu DAEŞ süsü verilmiş. İşte bir Arap ama doğrudan YPG devşirmesi bir teröristin orada yaptığı, sonra yakalandı zaten. Orada mesela işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden'la Amerika'da yapacağı görüşme öncesinde öyle bir saldırı gerçekleşti. Onun öncesinde başka dönemlerde yine zamanlaması manidar dediğimiz çok sayıda saldırı söz konusu oldu. Burada da şimdi yani şu soruları tabii ki sormak, gündeme getirmek yerinde olur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin çeşitli uluslararası gelişmelerde aldığı tutum, Gazze meselesinde aldığı tutum. Şimdi bugün işte Lahey'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başlattığı bir dava ve ciddi bir yargılama süreci, değil mi? Ali Bey, siz hukukçusunuz. Orayı da mutlaka takip ediyorsunuzdur. Böyle zamanlarda Türkiye'nin bu etkili pozisyonuna birileri zarar vermek için Türkiye'ye böyle bu türden terör unsurlarını harekete geçirebiliyorlar. Bunu biliyoruz. Bunu yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz öteden beri. Dolayısıyla bu bir komplo teorisi olarak falan da görmemek gerekir. Evet. Bu türden gelişmeler olduğunda bu gelişmelerle ilişkilendirmek, yani Netanyahu 2019'da Barış Pınar Harekatı başladığında Fırat'ın doğusunda bu Resul'e Tel Abyad arasında en fazla o rahatsız olmuştu. PKK'dan daha çok rahatsız olmuştu. Açıklama, paylaşım yapmıştı. Yani Türkiye'yi uyarıyorum, etnik temizlik yapmasın. Kürtlere karşı cesur Kürtlerin yanındayız diye. PKK'ya diyor cesur Kürtler dedi. Cesur PKK'nın dese daha doğru anlama orada ortaya çıkacak. Dolayısıyla yani İsrail'in PKK ile olan örtülü açık ilişkileri, PKK üzerindeki etkisi, zaten oradaki bu garnizon devlet oluşturma çabalarının doğrudan İsrail'in güvenliğiyle alakalı bir mesele olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada tabii ki Gazze'deki bu katliamlar, bu soykırım, bu savaş suçları karşısında Türkiye'nin ses çıkarması, ses yükseltmesi, burada da bu davada 13 tane ülke burada açıktan taraf durumunda. Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Şimdi Namibya var, bilmem Güney Afrika Cumhuriyeti var. İslam ülkelerinden çok sınırlı sayıda ülke var. Bir de Türkiye var. Dolayısıyla ben pekala ilişkilendiririm bunu. Yani ya bu İsrail'in kendi başına yapılmış bir saldırı değil. İsrail'in burada terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin canını acıtmak istemesi ihtimali geçerli bir ihtimaldir. Ben bunu dolayısıyla bir komplo teorisi olarak falan da düşünmüyorum yani bunu. Real bir gerçeklik olarak en büyük sorunu